Cildinizde oluşan bir renk değişikliği, bu renk değişikliğinin büyüyüp ciltten kabarması, etrafında yeni küçük noktaların oluşması şeklinde bir bulgu olduğunda cilt kanserinden şüphelenip kanser ile su orucu arasında bir ilişki olabilir mi? Kanserin ortaya çıkmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi şiddetli kilo kaybı oluyorsa, gece terlemeleriniz oluyorsa, vücudunuzun belli işlevlerinde bozulmalar oluyorsa, kanserin tedavisinin bulunduğu ama açıklanmadığı gibi bir mit söz konusu. Dış etmenlerin kanser üzerindeki etkisinde en iyi oturmuş bilgi sigara içiciliği, ikincisini hiçbiriniz tahmin edemeyeceksiniz. Şunu belirtmekte fayda var. Bir erkeğin veya kadının kanser teşhisi alma ihtimali ömrü boyunca %50'ye yakın. Hocam öncelikle sizi tanıyalım. Merhaba, ben Doktor Murat İşçi, tıp doktoruyum. İstinye Üniversitesi'nde moleküler onkoloji doktor adayıyım. Son 10 yılımda kendimi kanseri anlamaya, önlemeye ve onu yenmeye adadım. Kansere yakalanmamak için kanseri engelleyen tavsiye ettiğiniz diyet var mıdır? İlk aklıma gelen şey Akdeniz tipi beslenmek. Fakat burada da bir tuzak var. Kim Akdeniz tipi besleniyor? Portekiz'in sahil kasabalarında yaşayan insanlar, İtalya'da yaşayan insanlar, Sicilya adasında ya da bizim Adalar Denizi etrafında yaşayan, Akdeniz bölgesinde yaşayan insanlarımız daha ağırlıklı olarak sebze, meyve, İşte kabuklu meyveler, işte cevizli, bademli bu şekilde besleniyorlar. Et tüketimleri daha az. Sınırlı miktarda haftada 1 ya da 2 kere balık tüketiyorlar. Bu tarif Akdeniz tipi beslenme. Ama Akdeniz tipi beslenen insanların başka bir özelliği daha var. Bu insanlar yazın güneşe çıkıyorlar. Deniz kenarına gidiyorlar, ayakları toprağa değiyor. Ya da bir bostanları var, oraya gidip toprakla ilgileniyorlar, bitkiyle ilgileniyorlar. Açık havada kalıyorlar, temiz hava alıyorlar, egzersiz yapıyorlar. Yani tek başına Akdeniz tipi beslenmenin de kanser üzerindeki etkisi bence yanlış anlaşılıyor. Diğerlerini yapamıyorsanız Akdeniz tipi beslenmesini yapmayın anlamı lütfen çıkmasın. Akdeniz tipi beslenme kesinlikle herkese önerdiğim bir beslenme türü. Özellikle belli bir orta yaştan sonra bunu herkese tavsiye ederim. Ama tek başına bir diyet yaparak kanseri önlemek çok da mümkün değil. Çünkü kanserin altında bu videonun en başında bahsettiğim bir şey vardı. Vücutta enflamasyon seviyesini, stres seviyesini düşük tutmak. Bunlar daha önemli. Yani bunu yapmaya yönelik tedbirler aldığınızda sağlığınız üzerindeki pozitif, olumlu etkileri çok daha fazla gerçekleştirmeniz mümkün oluyor. Yani kronik stresi aşağıda tutmanız. Kronik stresi nasıl aşağıda tutarım? Olduğunuz kişi olun. Olmak istediğiniz kişiyle olduğunuz kişi arasındaki çatışma sizde kronik bir strese yol açıyor. Stres hormonları yükseldiğinde insülin direnci gelişiyor, enflamasyon gelişiyor. Dolayısıyla bir iç huzur, vücudunuzda bir barışma, sağlığa giden yoldaki en önemli etmen. Bu Akdeniz tipi beslenen, Blue Zone diye tabir edilen bölgelerde yaşayan insanların ortak özelliği bu. Zihin olarak, beden olarak kendileriyle barışık yaşıyorlar. Her gün düzenli, işte günlük işleri için dışarıya çıkıyorlar, yürüyorlar, egzersiz yapıyorlar, bahçe işleriyle uğraşıyorlar, yemek yapmak için sebze meyve topluyorlar, onları hazırlıyorlar, arkadaş çevreleri var. En önemli ikinci konulardan bir tanesi de bu. Kaliteli bir sosyal ağ kurmak. Bakın sosyal ağın miktarı değil, kalitesi çok önemli. Mutlaka çok iyi arkadaşlarınız, birlikte güldüğünüz, eğlendiğiniz, yeri geldiğinde birlikte üzüldüğünüz dostlarınızın, arkadaşlarınızın, aile bireylerinizin olması çok önemli. Diğer beslenme ile ilgili kısım ya da diğer sağlıkla ilgili öneriler bundan sonra geliyor. Yani stres seviyesini düşürmek, iyi kurulmuş sosyal ağlar ve devamında sağlıklı bir beslenme şekli ve sağlığın diğer parametrelerine yönelik önlemler gelmekte. Hocam kansere iyi gelen besinler nelerdir? En etkili kanser katili sebzeleri sondan başa doğru sıralayalım. Kuru soğan, ıspanak, lahana, pancar, karnabahar, brokoli, Brüksel lahanası, taze soğan, pırasa ve açık ara mucizevi sebze sarımsak. Eğer siz de kanserden korunmak istiyorsanız bu sebzeleri tüketebilirsiniz. Kanser ile su orucu arasında nasıl bir ilişki var? Şimdi
kanser ile su orucu arasında bir ilişki olabilir mi? Bunu konuşalım. Yani aslında kanser olduktan sonra hastalar şunu merak ediyor. Belli bir periyotta su orucu yaparak, oruç yaparak kanser hücrelerini öldürmek, kanser dokusunu geriletmek mümkün mü? En çok merak edilen konulardan bir tanesi. Bunun çok sağlam savunucuları var sosyal medyada. Maalesef bunun en önemli liderlerinden birisi Boston Üniversitesi'nden tümör biyoloğu Profesör Doktor Thomas Seifert. Sosyal medyaya yansıyan videolarından sonra insanlar su orucu yaparak ya da bir oruç türü yaparak kanser dokusunu öldürebileceklerini, yok edebileceklerini ya da iyileştirebileceklerini düşünmeye başladılar. Bu bir yanılgı. Kanser bir basit oruç yaparak, bir su orucu yaparak, 5 gün aç kalarak, 7 gün aç kalarak ya da 21 gün aç kalarak yenilebilecek bir hastalık değil. Kanser çok güçlü bir hastalıktır. Tabii ki türüne göre çok değişir. Bunu oruç yaparak yenmeniz mümkün değil. Ama, hemen orada amayı koyayım. Olay göründüğü kadar da basit değil aslında. Yani birçok şeyi var. Kanserle orucun ilişkisi. Yine Amerika'da Profesör Walter Longo diye bir araştırıcı oruç yaparak kanser tedavilerinde başarılı olmanın yollarını arayan çalışmalar yaptı. Orucu taklit eden diyet diye bir şey geliştirdi Doktor Longo. Şu şekilde kemoterapiden önce, bir gün önce, 2 gün önce kemoterapi gününde ve kemoterapiden sonraki bir gün oruç tutmanın kemoterapinin etkinliğini arttırdığı ve kemoterapinin yan etkilerini azalttığına yönelik çok güzel klinik çalışmalar yaptı ve bunları yayınladı. Dolayısıyla kanser hastasının tedavisinden önce, tedavi sürecinde veya tedaviler bittikten sonra yapabileceği çeşitli uygulamalar var. Ancak bunu mutlaka bir sağlık profesyonelinin gözetiminde yapmakta fayda var. Çünkü bu ilişki çok basit bir ilişki değil. En önemli konulardan bir tanesi de kanser hastalarında görülen kilo kayıpları. Yani kanser hastalarında bir dönem sonra gerek depresyon nedeniyle, gerek aldıkları kemoterapi, radyoterapi ya da cerrahi nedeniyle, çeşitli nedenlerle kanser hastalarında iştah azlığı, yutkunma güçlükleri, yeterince besin alamama, yani günün sonunda malnütrisyon, yetersiz beslenme dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Bunun da yıkıcı etkileri var. Ve kanser hastalarının önemli bir bölümünün malnütrisyon nedeniyle, yetersiz beslenme nedeniyle gelişen problemler dolayısıyla öldüğünü biliyoruz. Dolayısıyla bu konu çok ciddi bir şekilde denge içerisinde olması gerekiyor. Bu konu çok basite alınabilecek, çok basit yapılabilecek bir şey değil. Kanser hastalarının yapabileceği oruç türleri, beslenme türleri kesinlikle var. Tedavilere kesinlikle entegre edilebilir ve tedavilerin başarısı üzerine pozitif etkileri var. Ama dediğim gibi bunu mutlaka bir sağlık profesyoneliyle, bir diyetisyen aracılığıyla bu şekilde yapmak lazım. Su orucundan bizlere bahseder misiniz? Şimdi yıllar önce sosyal medyaya içerik üretmeye karar verdiğimde sebzeler ve meyvelerin kanser üzerindeki etkisiyle ilgili videoyla başladım. Ancak Ramazan ayı yaklaşmaktaydı ve oruç ve orucun faziletleri beni her zaman etkilemiştir. Çokça oruçla ilgili bilgiler vardı tıpta. Bunlar beni etkiliyordu ve oturdum. Çok ciddi bir araştırma yaptıktan sonra su orucunu anlatmaya karar verdim. Ardından su orucuyla ilgili bir içerik oluşturmayı başardım. Ramazan ayı yaklaşıyordu ve su orucunun en güzel Ramazan ayıyla birlikte yapılmasının mantıklı olacağına karar verdim. Ama ben şimdi biraz oruçtan bahsetmek istiyorum. Biz yeryüzündeki yolculuğumuz boyunca İnsanoğlu olarak dönem dönem uzun açlık periyotlarına maruz kaldık. Memeliler arasında açlığa en dirençli memeli biziz. Mesela fareler 2-3 gün aç kaldığında ölüyorlar. Ama insanlar çok uzun süreler açlığa tahammül edebiliyor. Mesela bir videomda İtalyan Angus Barbieri'den bahsediyorum. Bu adam 300 küsür gün tıbbi gözetim altında aç bırakılmış. Sadece su içmiş. Tuz ve bazı mineraller ve vitaminler verilmiş kendisine. Bunun dışında bir şey yememiş. Ve günün sonunda bu adam bir yıldan uzun bir süre aç kalabilmiş ve çok ciddi kilo veriyor. Şimdi dolayısıyla bizim metabolizmamız, bizim vücudumuz açlığa son derece dayanıklı, son derece idmanlı. Geçmişte uzun süreler aç kalıyorduk. Yani bir kabile düşünün. Yılın belli mevsimlerinde av hayvanları bolken, doğanın sergilediği ürünler bolken besleniyor ve ortamda buzdolabı yok, gıdaları uzun süre saklama imkanları yokken insanlar çok uzun süre aç kalmak zorunda kalabiliyorlarmış. Geçmişte biz bu şekilde dünyada var olmayı başardık. Açlığa tahammül ederek var olmayı başardık. Modern zamanlarda bu neden önemli oldu?
Çünkü artık açlık periyodu yaşamıyoruz. Sürekli yeme halindeyiz, sürekli beslenme halindeyiz ve imkanların da kolaylaştırması sonucunda düzenli besleniyoruz gün içerisinde. Yani ara atıştırmalıklar, sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, öğleden sonra bir şeyler, akşam bir şeyler, yatmadan önce bir şeyler, sürekli yeme durumundayız ve bu aslında vücudumuzu yoruyor. Belli bir süre aç kalmak bu yorgunluğun yerini metabolik temizliğe bırakıyor. Ne oluyor aç kaldığımızda? Kişiden kişiye değişmekle birlikte kişinin karaciğer kapasitesine göre, vücut rezervlerine göre aç kalmaya başladığımızda 12, 24 hatta 36 saate kadar vücudumuzdaki önce kandaki glukoz rezervini, kaslarımızdaki glikojeni, depo glikojeni ve karaciğerimizdeki glikojeni kullanıyoruz. Ancak bunlar tükendikten sonra, ki bu genelde 36. saatten sonra olur, yağ yakmaya başlarız. Ve vücudunuzdaki yağ rezervine bağlı olarak haftalar, aylarca bu yağ rezervlerinden yakarak hayatta kalmanız mümkün. Peki bu süreçte vücutta ne oluyor? Bir kere aç kalmaya başladığınızda hücrelerinizde birikmiş ve depolanmış olan metabolik atıkları kullanmaya başlıyorsunuz. Bazı genler harekete geçiyor ve bu metabolik atıkları enerjiye dönüştürmek zorunda kalıyorsunuz. Yani aslında hücrenin içindeki çöpleri bir nevi sisteme sokup onları kullanıyorsunuz. Yani biriken çöpleri sisteme sokup yakmak gibi bir durum söz konusu oluyor ve bunun sağlık üzerinde inanılmaz etkileri var. Bu etkiler aynı zamanda beyinle ilgili fonksiyonların artması, enerjinin geri gelmesi, günlük işlerinizi daha kolay yapıyor hale gelmeniz gibi faydalar oluyor. Ve bakıyorsunuz kişiler belli bir aydınlanma yaşamak, belli bir düzene girmek için belli periyotlarda oruç pratikleri sergiliyorlar ve onun sonucunda da bazı manevi kazanımlar elde ediyorlar. Dolayısıyla oruç insanlık tarihinde olan bir şey ve modern insanın biraz üstünkörü gördüğü bir durum. Şimdi biz Müslümanlar olarak Ramazan ayında düzenli oruç tutuyoruz ve su orucunun en iyi entegre edilebileceği zamanın Ramazan olduğunu düşünüyorum. Su orucu ile sağlıklı bir şekilde zayıflamak mümkün müdür? Kesinlikle su orucuyla zayıflamayı hedeflemek doğru bir şey değil. Su orucu zayıflamak için yapılmaz ama devamında o metabolizma egzersizi ileride sağlıklı bir şekilde, kalıcı bir şekilde zayıflamanıza yardımcı olabilir. O ayrı konu. Ama su orucunu zayıflamak için yapmayınız. Su orucunu daha çok bir temizlenme, bir arınma olarak görün ve o şekilde yapmaya çalışın. Ama zaten açlığa ne kadar kolay tahammül edebildiğinizi, gıdalarınızı seçerken gıdalarınızı ne kadar akıllı bir şekilde seçebileceğinizi zamanla bu tür pratikler sayesinde görmeye başlayacaksınız ve daha akıllıca seçimler yaparak belli bir rotaya gireceksiniz. Evet, su orucu yaparken kilo verirsiniz, doğrudur. Ben zamanında yaptım, ciddi kilolar verdim. Ama su orucu kilo vermek için bir şey olmamalı, bir araç olmamalı, bir hedef olmamalı. Daha çok vücudu arındırmak, detoks olarak değerlendirmeniz daha doğru olur. Günün sonunda su orucu yaparken edindiğiniz tecrübeler daha sonra yapacağınız kilo vermeye yönelik diyetlere yardımcı olacaktır, kolaylaştıracaktır. Ama su orucunun temel hedefi kilo vermek olmamalı. Su orucunun şeker hastalığıyla bir ilişkisi var mıdır? Su orucunun şeker hastalığıyla bir ilişkisi yok. Ancak şöyle bir şey var. Biz tıp fakültesinde okurken bize şeker hastalığının, yani tip 1 diyabet, biliyorsunuz insülin gerektiren, yani insülinin olmadığı diyabet şekli. Tip 1 diyabeti bunun dışında tutuyorum. Tip 2 diyabetin tedavisinin olmadığı söylenirdi. Ve hayat boyu şekerinizi, kan şekerinizi regüle ettiğiniz, dengede tuttuğunuz sürece hiçbir sorun olmadan hayatınızın sonuna kadar yaşayabileceğiniz ama tip 2 diyabetin ortadan asla kalkmayacağı söylenirdi. Fakat zamanla gördük ki özellikle son 10-15 senede bariyatrik cerrahi operasyonlarının artmasıyla birlikte midenin küçülmesi ya da mide bağırsak geçişinin hızlandırılması şeklinde yapılan cerrahiler sonucunda insanların hızla kilo vererek tip 2 diyabetten kurtulduklarını, artık diyabet ilaçlarına ihtiyaçlarının kalmadığını gördük. Dolayısıyla kalori kısmak, bariyatrik cerrahi sonucunda oluşan kaloriyle ilgili defisit ya da eksiklik vücutta metabolizmayı yeniden raylarına sokuyor, sağlıklı hale geri döndürüyor. Yani bu tür egzersizlerin, bu tür uygulamaların aslında su orucu da buna dahil olabilir. Tip 2 diyabetin tedavisinde yerinin olabileceği ve tip 2 tedavisinin yapılmasını kolaylaştırıcı hale getirebileceği söylenebilir. Kanserin en sık görülen belirtileri nelerdir? Kanserle ilgili en önemli belirti şiddetli kilo kaybı oluyorsa,
gece terlemeleriniz oluyorsa, vücudunuzun belli işlevlerinde bozulmalar oluyorsa bir sağlık profesyoneliyle görüşüp bunun ne olduğuna yönelik araştırmalarda bulunmanız gerekiyor. Spesifik bir belirti diye bir şey yok. Çok farklı hastalıklar olduğu için, çok farklı semptomlar, çok farklı belirtiler olduğu için bunları çok kısa bir süre içerisinde özetlemek, şu 5 ön bulguya dikkat edin, şu 10 ön bulguya dikkat edin demek çok doğru olmaz. Çok indirgeyici, çok basit bir yaklaşım olur. Şunu söyleyeyim. Kanser 300 farklı hastalıktan ve 3000'e yakın alt tipten oluşan bir hastalık grubunun ismidir. Dolayısıyla tek bir hastalık değil kanser. Birbirine hiç benzemeyen 300 farklı hastalıktan bahsediyoruz. Bu farklı hastalıkların farklı semptomları oluyor. Ama mesela en önemli ve en gereksiz bulduğum şey şu, onu açıklayayım sizlere. Cilt kanseri. Mesela cilt kanseri çok sık görülür. Hatta kanser istatistiklerine yansımaz. Çünkü istatistikleri bozar. Çünkü sıklıkla toplumlarda görülür. Özellikle güneş alan açık bölgelerde cilt kanserinin görüldüğü şeklinde bilgiler mevcuttur. Bunlardan en önemlisi cildinizde oluşan bir renk değişikliği. Bu renk değişikliğinin büyüyüp ciltten kabarması, etrafında yeni küçük noktaların oluşması şeklinde bir bulgu olduğunda cilt kanserinden şüphelenip bu konuda uzman birisiyle görüşmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Şeker yemek kanser yapar mı? Kanser hastalarının şekeri kesmeleri gerekir mi? Bakın bu videoda en önemli yere geldik. Soru şu: şeker kansere yol açar mı? Kanser hastaları şeker yemeyi kesmeli mi? Bakın bu sorunun cevabı hem evet hem hayır. Basit bir cevabı yok bunun. Basitleştirerek söyleyeyim. Tek başına şeker yemek kansere yol açmaz. Şeker kanserojenik bir madde değildir. Ama uzun süre yüksek miktarda şekerli beslenirseniz, ağırlıklı olarak karbonhidrat beslenmesi yaparsanız vücudunuzda enflamasyon seviyesini yükseltirsiniz. Öyle bir günde, bir haftada, 10 günde, bir ayda olacak bir şey değil. Yıllar içerisinde olan bir şey. Vücudunuzdaki iltihap seviyesi yükseliyor. Obezite başlıyor. Bel çevresinde, basen çevresinde yağlanma oluyor. Bu yağlanmayla birlikte yine enflamasyon artıyor. Büyüme hormonu, insülin seviyesi artıyor. İnsülin benzeri büyüme hormonu seviyeleri artıyor. Bunların hepsi kansere giden süreci besliyor. Ama her obez kişi, fazlasıyla karbonhidratla beslenen kişi kanser olacak diye bir şey yok. Net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Tek başına basit anlamda şeker yemek kansere yol açmaz. Ancak kötü beslenme, yani karbonhidrat ağırlıklı beslenip vücudunuz üzerinde ağır bir yük oluşturursanız zamanla kanser geliştirme ihtimalinizi ya da yüzdenizi arttırmış olursunuz. Bu şekilde söyleyebiliriz. Peki en önemli soru şu: kanser teşhisi aldım, şekeri kesmeli miyim? Bunun sebebi şu: pozitron emisyon tomografi taraması yapılırken kanser teşhisinde vücuda verilen radyoaktif olarak işaretlenmiş şekeri kanser hücreleri, kanser dokusu çekiyor. Buradan şu sonuç çıkıyor: kanser hücreleri şekeri seviyor ve şekerle besleniyor. Doğru, ama vücudun diğer hücreleri de şekeri seviyor ve şekerle besleniyor. Bu kanserin şekerle beslendiği, şekerle büyüdüğü anlamına gelmez. Bu şu anlama gelir: kanser hücreleri sürekli metabolik olarak aktif oldukları için şekeri tercihen kendilerine çekiyorlar. Aynı şekilde beyin hücreleri de bunu yapıyor. Aynı şekilde mesane de bunu yapıyor. Aynı şekilde böbrek hücreleri de bunu yapıyor. Yani sadece beyin hücreleri metabolik olarak aktif olduğu için değil. Vücudunuzun aktif olan, metabolik olarak hareket halindeki hücreleri varsa onlar da şekeri çekiyor. Evet, doğrudur. Kanserin primer yakıtı ya da birincil yakıtı glukozdur. Ama bütün vücut hücreleri için de bu söz konusudur. Vücut hücrelerimizin tamamı için glukoz ya da şeker primer ya da birincil yakıt kaynağıdır. Tamam, şekeri tamamen keselim. O zaman kanser hücreleri ölecek mi? Olmayacak böyle bir şey. Zaten böyle bir çalışma da yok. Böyle bir bilgi de yok. Şekeri tamamen ortadan kaldırdığınızda kanserde herhangi bir şey olmuyor. Ama ne oluyor? Şekeri azalttığınızda, karbonhidratı azalttığınızda kanser hücreleri üzerinde bir metabolik zorluk, bir metabolik baskı yarattığınız doğru. Metabolik baskıyla birlikte aldığınız kemoterapi ya da radyoterapi ya da diğer terapiler kanser hücrelerinin ölmesini kolaylaştırabilir. Özetle şunu söyleyebilirim: eğer kanser teşhisi aldıysanız, kanserle ilgili bir tedavi sürecini geçiriyorsanız önerim şudur: şekeri tabii ki azaltın.
Ama sadece şekeri değil, bütün karbonhidratları mümkün olduğunca azaltmak gerekir. Bunun da ancak noktası var. Bu da vücut rezervlerinizin yeterli olması durumu. Yani vücudunuza yeterli enerji sağlayacak rezervleriniz varsa bu geçerli. Aksi takdirde karbonhidratı azaltayım derken beslenme yetersizliğine girebilirsiniz. Bunun da vücut üzerindeki, bağışıklık sistemi üzerindeki yıkıcı etkisi çok büyük olur. Sizin kanser tedavileri esnasında en çok ihtiyacınız olan şey bağışıklık sisteminizin çok iyi bir şekilde çalışıyor olması ve o tedavilerle birlikte kansere saldırması çok önemli. Dolayısıyla kanser dışındaki vücudunuzun sağlıklı bir formda olması, dinamik olması, fit olması, özellikle bağışıklık sisteminizin fit olması çok önemli. Dolayısıyla buna çok dikkat etmek lazım. Sağlık profesyonellerinin gözetimi olmadan çok dramatik kararlar almamak lazım. Kanser teşhisi aldıktan sonra neler yapmalıyız? Kanser teşhisi aldıktan sonra neler yapılması gerektiği ile ilgili insanların kafası çok karışık. Bir kere gelen bu talihsiz haberi soğukkanlılıkta karşılamaya çalışmak lazım. Bu kolay değil. İlk başta insanlar bir inkar, bir psikolojik yıkım, insanlarda psikolojik yıkım olması çok normal. Fakat hızla kendini toparlayıp olayı soğukkanlılıkla ele almak lazım. Şunu belirtmekte fayda var. Bir erkeğin veya kadının kanser teşhisi alma ihtimali ömrü boyunca %50'ye yakın. Dolayısıyla kanser çok sık teşhisi konulan bir hastalık. Bu hastalık teşhisi konduktan sonra yapılması gereken en önemli şey soğukkanlılığını koruyarak bu konuda uzman ve iletişiminin kolay olabileceği bir sağlık profesyoneline hızlı bir şekilde ulaşmanız. Sağlık profesyoneliyle iletişim çok önemli. Sorabileceğiniz birçok sorular var. Bu arada kendinizi de hastalığınızla ilgili eğitmeniz çok önemli. İmkanlarınız varsa, tıbbi okuryazarlığınız varsa bu konuyla ilgili ciddi araştırmalar yaparak kendinize eğitmenizi tavsiye ederim. Ancak doktorunuza sorabileceğiniz sorular var. Hastalığınızın evresi, hastalığınızın prognozu, tedavilerden beklentiniz ve en önemlisi kemoterapi, radyoterapi, cerrahi gibi klasik tedavilerin dışında başka ne tür imkanlarınızın olabileceğini mutlaka sağlık profesyonelinize danışın ve kendiniz de bu araştırmaları yapın. Çünkü klasik kanser tedavilerinin dışında da mutlaka yapabileceğiniz, tedavilerinize destek olabilecek, terapilerinize destek olabilecek, hastalığı yenmenize yönelik çeşitli tedavi yöntemleri, protokolleri olabilir. Bunları araştırıp kendi sosyoekonomik seviyenize ya da ulaşılabilirliğinize uygun olarak bunlara ulaşmaya çalışabilirsiniz. Mesela diyet yapmaya karar verdiniz. Hangi diyeti yapmalısınız? İlk akla gelen şey Akdeniz tipi beslenme oluyor. Ama Akdeniz tipi beslenmenin ötesinde de diyetler öneriliyor. Mesela ketojenik diyet öneren doktorlar var. Fakat ben belli bir diyetin çok sıkı bir şekilde takip edilmesini önermiyorum. Her hastanın hastalığı, her hastanın vücut tipi, her hastanın vücut rezervi bir parmak izi gibidir. Dolayısıyla hastaya göre bunları kararlaştırmak, hastanın yapabileceği şeyleri uygulamaya çalışmak daha doğru olacaktır. Kemoterapi, radyoterapi ve cerrahinin ötesinde başka ne tür tedbirler, başka ne tür terapiler var? Fitoterapi var, hiperbarik oksijen terapisi var, hipertermi var, infrared teknolojilerin kullanılması söz konusu. Daha birçok şey var. Bunları araştırıp kendinizin size en uygun olanı bulup bunlarla ilgili sağlık profesyonellerinden destek isteyebilirsiniz. Bu alanda farklı kanser terapi yöntemleri var mıdır? Kanser tedavisinde 3 temel tedavi var. Kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi. Bunların ötesinde bir şey var mı? Kesinlikle var. Bunları araştırıp bulmanız gerekiyor. Çünkü standart sağlık sisteminin içerisinde bunlar hazır olarak sunulmuyor. Bunları sizin kendinizin araştırıp kendinizin bulması gerekiyor ve bu hizmetleri almanız gerekiyor. Bunlara örnekler olarak daha önce de verdim. Hiperbarik oksijen tedavisi olabilir, infrared teknolojisinden yararlanmak olabilir. Ondan sonra hipertermi diye bir yöntem var. Bundan yararlanmak olabilir. Özel beslenme alışkanlıkları geliştirmek olabilir. Beslenme danışmanlığı alabilirsiniz. Stres danışmanlığı alabilirsiniz. Bu şekilde tedavilerinize ekleyebileceğiniz özel terapiler var. Bunları kullanmanız gerekiyor. Ama en önemli şeylerden bir tanesi de egzersiz yapmak. Egzersiz için özel bir ortama, özel bir eğitmene ihtiyacınız yok. Her gün
dışarıya çıkıp açık havada 30 dakika, 45 dakika, 60 dakika yürümeniz ve zamanla bunu miktarını arttırmanız, daha tempolu yürümeniz, kalp atışınızı belli bir seviyeye çıkarmanız, bunlar çok önemli. Bakın çok güzel veriler var. Egzersiz yapan kanser hastalarının tüm nedenlerden ölüm oranları çok ciddi düşüyor. Prostat kanseri hastalarında yapılmış çok güzel çalışmalar var. Meme kanseri hastalarında yapılmış çok güzel çalışmalar var. Bu genellenebilir. Kanser hastalarının mutlaka dışarıya çıkıp egzersiz yapması, en kötü ihtimalle yürümesi, mutlaka yürümesi. Bu yürümeyi de zamanla belli bir tempoyla arttırması gerekiyor. Sebebini söyleyeyim. Sebebi şu. Kanser hücreleri vücudumuzda bir yerlerde duruyor. Siz hareket ettiğinizde kaslarınız pompa gibi bu dokuların içerisinde hareket eden hücreleri sistemik dolaşıma, yani kan dolaşımına atıyor ve bağışıklık sistemiyle karşılaşıyorlar. Eğer kanser hücresi bağışıklık sistemiyle karşılaşırsa tek bir kaderi var. O da bağışıklık sistemi tarafından yok edilmek. Dolayısıyla egzersiz yapan insanlarda lenf sistemi hareket ettiği için, dolaşım sistemi hareket ettiği için, vücutta hiçbir yer oksijenlenmemiş kalmadığı için, bağışıklık sistemi hücreleri gitmediği bir yer kalmadığı için bu çok önemli. Sadece bu mu? Kanser hücreleri normal hücrelerle karşılaştırıldığında zayıf hücrelerdir. Ve o damarın içinde hareket ettiklerinde, duvara çarptıklarında çok rahat parçalanan hücrelerdir. Dolayısıyla egzersiz her şekilde çok önemli. Mutlaka bunu hayatınıza sokmanız gerekiyor. İkinci olarak da kesinlikle ümitsizliğe kapılmayın. Her hasta için yapılacak bir şeyler mutlaka vardır. Kendinizi eğitin. İyi iletişim kurabileceğiniz bir sağlık profesyoneli bulun ve onunla durumunuzun detaylarını konuşun. Mutlaka opsiyonlarınızı, standart dışı terapileri mutlaka soruşturun. İmkanınız varsa bunlara ulaşmaya çalışın ve benim kanser hastaları bana tedavi için şehir, imkan, yer sorduklarında söylediğim en önemli şeylerden bir tanesi yaşadığınız yere çok yakın olsun tedavi olduğunuz yer. Çünkü bu bir 100 metre koşusu değil, aslında bir maraton koşusu. Teşhis aldıktan sonra belki yıllara yayılan bir tedavi süreciniz olacak. Bu tedavi sürecini yaşadığınız yere çok yakın başlatırsanız bu süreci çok daha az stresle ya da çok daha az yorucu bir şekilde bitirebilirsiniz. Yakın gelecekte kanserin tedavisinin bulunacağını düşünüyor musunuz? Yakın gelecekte kanserin tedavisinin bulunup bulunmayacağı ile ilgili çok soruluyor. Hatta kanserin tedavisinin bulunduğu ama açıklanmadığı gibi bir mit söz konusu. Bakın bu iş mitlerle, söylentilerle, sosyal medya içerikleriyle olacak bir şey değil. Kanser ciddi bir hastalık. Kanseri tedavi etmeye yönelik çok ciddi eğitim almış doktorlarımız var. Medikal onkologlar, radyasyon onkologları, kanser cerrahları var. Bir tedavinin olup da insanlıktan saklanması mümkün değil. Ve belli yerlerde belli kişilere bu tedavinin açılması mümkün değil. Evet, ulaşamadığımız çok pahalı teknolojiler, çok pahalı ilaçlar, çok pahalı tedavilerin olduğu söz konusu. Bunların bir kısmı deneysel aşamada ama eğer bir kanser türüne yönelik dünyada onay almış bir tedavi varsa ülkemizde de görebildiğimizi çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü sağlık ekosistemi içerisinde bir şeyin ortaya çıkıp bir tedavinin olması ama bunun gizlenmesi çok kolay bir şey değil. Birçok insan bu tedavilerin gelişmesine rol alıyor ve bu insanlar mutlaka insanlığın faydasına sunulması için bu tedavilerin ortaya çıkmasını ister. Böyle bir şey yok. Yani tedavi var, bilerek ortaya çıkarılmıyor. Tamamen bir mittir. Bu arada kanserin tedavisi bulundu. Bu çok basit, çok sığ bir ifade. En başta da söylediğim gibi kanser 300 farklı hastalıktan oluşuyor. Dolayısıyla kanserin tedavisi bulundu demek kanseri hiç bilmiyor anlamına geliyor. Tedavilerin başarısı üzerindeki önemli bir konuyu aydınlatmak istiyorum. Erken teşhis. Ne kadar erken teşhis edilirse bir kanser, onunla mücadele etmek, vücut üzerindeki yıkıcı etkileri belli geri dönüşüm olmayan noktalara gelmeden tedavilerin başlanması başarı oranlarını çok yükseltiyor. Kanserin genetik bir hastalık olduğu doğru mu? Eğer doğruysa kanseri önlemek mümkün değil mi? Bilim otoriteleri arasında da olan bir tartışma söz konusu. Kanser genetiktir. Dolayısıyla annenizden, babanızdan aldığınız genlerden dolayı kanser olursunuz. Sonuç olarak da bunu genetik olduğu için, sizinle birlikte geldiği için önlemeniz mümkün değil. Bu konuda tartışmalar var, farklı kamplar var. Evet, kanser hastalığının genetik boyutu çok ciddi fakat metabolik boyutu var.
enflamasyon boyutu var. Kanseri tetikleyen vücuttaki bazı başka unsurlar söz konusu. Dolayısıyla kanseri tek başına genetik bir hastalık olarak açıklamak, yani anneden babadan geçişli olarak açıklamak çok doğru değil. Doğrudur. Anne babadan gelen genlerden dolayı kanser hastalığının olduğu kanser türleri var. Bu toplamda %3,5-5 gibi bir orana tekabül ediyor. Geri kalan %95'lik kısım başka bir nedenle ortaya çıkıyor. Kanserin ortaya çıkmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi vücuttaki kronik iltihaptır. Aslında birçok hastalığın, yani diyabet de öyle, beyin hastalıkları da öyle, kalp damar hastalıkları da öyle, vücutta uzun süre yüksek miktarda iltihap olduğu zaman, kronik iltihap olduğu zaman ya da enflamasyon olduğu zaman çeşitli hastalıklar ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de kanser. Bu arada dış etmenlerin kanser üzerindeki etkisinde en iyi oturmuş bilgi sigara içiciliği. İkincisini tahmin edin ne? İkincisini hiçbiriniz tahmin edemeyeceksiniz. Birincisi sigara, ikincisi obezite. Obezitenin neredeyse %60 kanser vakaları üzerinde gelişimi anlamında etkisi var. Peki nasıl oluyor? Obezite neden kanser oluşumuna neden olsun? Çünkü çok fazla şekerle beslendiğinizde vücudunuzda bir enflamasyon oluşuyor. Vücudunuzda çok fazla yağ dokusu varsa yağ dokusu enflamasyon üretiyor. Yani iltihap üretiyor. Obezitenin oluşmasına yönelik giden süreçte yüksek karbonhidratla beslenme ya da sedanter hayat dediğimiz, yani fiziksel egzersizden uzak kalma gibi durumlar olduğunda vücudunuzda yağ birikimi oluyor ve enflamasyon oluşuyor. Ve kansere doğru bir gidişat oluyor. Ama obezite ile kanser arasındaki ilişkideki kilit nokta yağ dokusu tek başına değil, yüksek miktarda düzenli salınan insülin. Çünkü insülin belki birçoğunuza sürpriz olarak gelecek, çok güçlü bir büyüme hormonudur. Hücreleri büyümeye ve bölünmeye zorlar. Bunu birçok insan bilmez. Birçok sağlık profesyoneli de bilmez. İnsülinin çok ciddi bir büyüme etkisi vardır. Bunu nereden biliyoruz? Şili'de yaşayan Laron cüceleri dediğimiz bir grup insan var. Bunlar Engizisyon zamanı Avrupa'dan kaçıp Güney Amerika'ya yerleşmiş bir grup insan. Bu Laron cücelerinde bir genetik hastalık var ve bunların karaciğerlerinde insülin benzeri büyüme hormonu salgılanmıyor ve dolayısıyla bu insanlar cüce kalıyorlar. Boyları çok kısa kalıyor. Sosyal araştırmacılar ya da sağlık araştırmacıları bu toplum üzerinde bir araştırma yaptıklarında toplum içerisinde kanser hastalıklarının, kalp damar hastalıklarının ve diyabetin neredeyse hiç olmadığını fark etmişler. Bu bize çok büyük bir ipucu veriyor. İnsülinle, insülin benzeri büyüme faktörüyle, yani vücudun büyümesiyle kanser arasında ve diğer kalp damar hastalıkları ve diğer sistemik hastalıklar arasında bir ilişki olabileceğini gösteriyor. Kanserde bu ilişkiyi çok net görebiliyoruz. İnsanlarda bir çift P53 geni var. Bu gen bizim kanser olmamızı önleyen, hücreler bölündükten sonra DNA'sında bir hasar varsa bunu düzelten bir gen. Fillere baktığınızda bu 53 çift P53 geni varken bizde, insanlarda cüssemiz daha küçük olduğu için tek bir çift P53 geni var. Dolayısıyla büyümeyle, vücudun büyüklüğüyle kanser arasında ciddi bir ilişki var. Hatta İngiltere'de yapılan bir araştırma var. 1 Million Women Study ya da Türkçesi 1 milyon kadın çalışması. Burada kadınların boy uzunluğuyla kanser görülme sıklığı arasında ilişki olduğu gösterilmiş. Yani daha yapılı, daha uzun boylu kadınlarda kanserin daha sık görüldüğü gösterilmiş. Aynı şekilde miyop da öyle. Uzun süre büyüme hormonuna maruz kaldığınızda gözlerde miyop gelişiyor. Ben hatırlıyorum kendimi, ilk gözlük takmaya başladığımda insanlar dört göz diye benimle dalga geçerlerdi lisedeyken. Şimdi bakıyorum sınıflardaki çocukların neredeyse yarısı gözlük takıyor. Dolayısıyla artık kimse kimseyle dört göz diye dalga geçmiyor. Yani bu şekilde büyüme hormonunun sınırsız salınması, gereğinden fazla salınmasının vücut üzerinde bazı olumsuz etkileri var. Buradan nereye geliyorum? Belli bir yaş geçtikten sonra, özellikle 35 yaşından sonra 40'lı yaşlara doğru artık kalori oranlarını düşürmenin, karbonhidrat alımını azaltmanın sağlık üzerinde olumlu etkileri olabileceğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir haftada 20-30 kilo vermek mümkün müdür? Yani bir haftada sadece yemeyerek ya da oruç yaparak ya da su orucu yaparak 20-30 kilo vermek çok mümkün değil. Çünkü
Vücudumuz, affedersiniz, aptal değil. Siz kalori alımını kıstığınızda vücudunuz da ısıdan tasarruf etmeye başlar, üşümeye başlarsınız. Eskisi kadar bazal metabolizmanız, yani temeldeki metabolizmanız, vücudunuzu ısıtan metabolizmanın eskisi kadar çalışmadığını fark edersiniz. Isı kaybını engelleyerek, metabolizmanız yavaşlayarak bu şekilde dramatik kilolar verme şansınız olmayacaktır. Hayalhanem hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir kere Hayalhanem çok profesyonel, çok bilgili bir ekip tarafından yürütülen bir sosyal platform. Ama en önemlisi bu platformu takip eden çok düzeyli, kaliteli bir takipçi kitlesi. Dolayısıyla Hayalhanem'de bu röportajı veriyor olmak benim için bir gurur oldu. Burada bulunmaktan çok mutluyum, sizlere hitap etmekten çok mutluyum. Özellikle kanserle ilgili çok konuştuk. Öncelikle tanı almış kanser hastalarına ve tedavileri süren kanser hastalarına çok çok geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin diyorum.